O son zamanların en merak edilen isimlerinden biri. Kripto paranın dahi çocuğu. Özellikle kripto borsasında adı sıkça geçiyor. Aslında onun hayatı için şu anda her ne kadar zirvede olmasa da zirveden dibe çöküş diyebiliriz. Çünkü kısa sürede milyarder olan bu genç adam 32 milyar dolarlık bir serveti bir gecede kaybetti. O nedenle şimdi anlatacağım kişinin profili bir çöküşün hikayesi olacak. Karşınızda eski kripto milyarderi Sam Bankman-Fried'in profili. Sam Bankman-Fried 6 Mart 1992'de Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya'da doğdu. Annesi ve babası hukuk alanında akademisyendi. Oğullarının da iyi bir eğitim almasını istiyorlardı. Sam'in çocukluğundan beri hayali ise zengin olmaktı. Liseyi doğduğu bölgedeki bir okul olan Crystal Springs Uplands Okulu'nda okudu. Teknolojiye ve bilgisayarlara büyük ölçüde ilgisi vardı. Bu ilgisi onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü kazanmaya itti. Burada fizik okuyan Sam, ailesinden ayrılarak yurtta kalmaya başladı. Pek çok konuşmasında da yurt hayatının ona çok şey kattığını söylüyordu. 2014'te mezun olduktan sonra hiç vakit kaybetmeden çalışma hayatına atıldı. Önce Jane Street Capital'da staj yaptı, ardından şirkette 3 yıl boyunca kalıcı olarak çalışmaya devam etti. İşini çok seviyordu. Günde 5 saat uyuyordu. Kalan zamanını da bilgisayarının başında geçiriyordu. Hatta onun Twitter hesabında bilgisayarının yanında uyuduğu bir fotoğrafa rastlamamız bile mümkün. İşte bu sevgi ona milyonları getirdi. Burada çalışırken algoritmik alım-satım konusunda başarı gösterdi. Bu konuda uzmanlaşmaya başlıyordu. İlgisi de algoritmik alım-satıma yönelmişti. Arbitraj adı verilen bir yöntemi kullanıyordu. Bitcoin'in Amerika'daki değeri 10.000 dolarken Japonya'daki değerinin 11.000 dolar olduğunu fark etti. Bulduğu bu açıkla Bitcoin'i ucuza satıldığı borsalardan alıyor, sonra da yüksek fiyattan Japonya üzerinden satmaya başlıyordu. Ne zaman satması gerektiğini ise bazı istatistik modelleri kullanarak anlıyordu. Bu konuda ona arkadaşı Gary Wang'in büyük yardımı dokunuyordu. Arkadaşı Wang'le üniversitede tanışmışlardı. Sam kripto para piyasası ile ilgilenirken Wang Google'da çalışmış başarılı bir isimdi. Kripto para piyasasında ve özellikle Bitcoin fiyatları arasındaki değişikliği fark ettikten sonra birlikte çalışmaya başladılar. Bu alım-satım işlemi ona her gün 1 milyon dolar kar getirdi. Zamanla bu kar günde 20 milyon dolara kadar ulaştı ve servetini kazanmaya başladı. Bu alım-satımlardan sonra aynı şirketin ATF masasında trader olarak çalışmaya başladı. Burada geçirdiği süre ve edindiği deneyim genel ticaret konusunda bilgi edinmesini sağladı. Kariyer basamaklarına çok hızlı ve istikrarlı bir şekilde tırmanmayı başardı. 3 yıl boyunca çalıştığı şirkette yeterli düzeyde tecrübe edindikten sonra kendi yolunu çizmek için istifa etti. İstifa etmesinin bir diğer sebebi de kripto para ticaretinde büyük arbitraj olduğunu fark etmiş olmasıydı. Aklında kendi işini kurmak vardı. 2017'de arkadaşıyla birlikte Alameda'yı kurdu. Sam şirketine Alameda ismini verirken Kaliforniya'daki evinin adresinden esinlenmişti. Bu şirket kullanıcılarına OTC, arbitraj, algoritmik stratejiler ve likidite hizmeti veriyordu. Sam kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Alameda kurulduktan yalnızca bir yıl sonra günlük 1 milyon dolar kazanan bir şirket haline geldi. Şirket kripto piyasasında o kadar büyük bir kar elde ediyordu ki bu şirket 2019'da kripto para birimleriyle yapılan ticaret hacminin %5'ini oluşturdu. Böylece Sam günden güne adını duyurmaya, popüler olmaya başladı. Önce Amerika'da, ardından da tüm dünyada ünlendi. Kripto piyasasında adının baş harfleri olan SBF olarak tanınıyordu. Bir süre sonra şirket kripto piyasasını manipüle etmekle suçlandı. 2019'un Kasım ayında 150 milyon dolarlık dava açıldı ama dava bir ay sonra düştü. Şirket de adını temize çıkarmayı başardı. Bu sürede şirketin günlük cirosunda düşüş yaşanmadı. Alameda'nın başarılı olduğunu gören Sam, kripto para borsası kurmaya karar verdi. FTX adını verdiği kripto para borsasını Mayıs 2019'da kurmayı başardı. Merkezi ise Bahamalardaydı. Bahamalarda FTX ve Alameda'yı yöneten 10 kişilik bir ekip vardı. Sam, okyanus manzaralı evinin çatı katında bu 10 arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Bu kişiler yönetimde söz sahibiydi ve yatırımlarını FTX'e yapıyordu. Onları tanıyan bir kişi bu arkadaş grubu hakkında 1
birbirleri için her şeyi yaparlar demişti. Her koşulda birbirlerini destekledikleri çok netti. FTX'te de işler planladığından daha iyi gidiyordu. Şirket 2 yıl içinde 40 milyar dolar kar elde etti. Temmuz 2021'de 1 milyondan fazla kullanıcıya erişti. Sem'in bu projesi de kısa süre içinde günlük ortalama 10 milyar doları aşkın işlem hacmi elde ederek popüler kripto borsalarından biri oldu. O artık kripto imparatorluğu kurmuştu. Alameda Research şirketiyle ve 32 milyar dolarlık servetiyle birlikte kripto dünyasının en zenginiydi. Sam artık o kadar popüler olmuştu ki Forbes ve New York Magazine dergisinde ona rastlamak mümkündü. Sosyal medyada da geniş bir kitleye sahipti. Twitter'da takipçi sayısı 1 milyonun üzerine çıkmıştı. Onunla ilgili göze çarpan detaylardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a duyduğu yakınlıktı. İddialara göre Biden'ın seçim kampanyasına büyük bir destek vermişti. Diğer milyarderler gibi o da hayır kurumlarını desteklemek gibi bir misyon edinmişti. Kazancının %1'ini iklim sorunları, hayvan hakları ve pandemi gibi konulara odaklanan hayır kurumlarına bağışlıyordu. 2021'de yaptığı bağış 50 milyon doları bulmuştu. Amacı da bağış miktarını bir sonraki yıl 500 milyon dolara çıkarmaktı. I wanted to get rich not because I like money, but because I wanted to give that money to charity. Zengin olmak onun için herhangi bir övünç kaynağı değildi. Lüksten kaçınıyor, orta sınıf bir araba kullanıyor ve mütevazi bir hayat sürmeye çalışıyordu. Başarısız olan küçük kripto şirketlerini kurtarmaya çalıştığı için de JP Morgan'la kıyaslanıyordu. Özellikle siyasi bağışlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri gündeminden düşmüyordu. Ona artık kripto paranın dahi çocuğu deniyordu. Genç yaşta böylesine bir başarıya ulaşmak, ünlenmek ve büyük bir servet elde etmek Sam'i her geçen gün daha da hırslandırıyordu. Ona bugüne kadar büyük bir servet getiren hırsın ilerleyen yıllarda onun sonunu getiren şey olacağını o zamanlarda henüz bilmiyordu. Son zamanlarda işler istediği gibi gitmemeye başladı. Kripto para piyasasında birbirinin ardı ardına düşüşler yaşanıyordu. Bunun üzerine kurduğu şirket Alameda'nın bilançosu da kamuoyuna sızmaya başladı. Bu yılın Kasım ayının başlarında CoinDesk tarafından bir rapor yayınlandı. Bu raporda Sam'in kripto imparatorluğunun ne kadar gerçekçi olduğu sorgulanıyordu. İşte bu durum Sam'in dibe vuruşunu getiren en büyük darbelerden biri oldu. Çünkü iki farklı şirket olmalarına rağmen Alameda adlı şirketinin elinde yüklü miktarda TFF tokeni vardı. Haberde sızdırılan bilgilerde de bu açık ve net bir şekilde ortadaydı. Bu durum kamuoyuna yansıyınca büyük bir endişe ortamı oluştu ve Sam'e karşı güven sarsıldı. Sızdırılan bu veriler şirketin bilançosunda açık olduğu anlamına geliyordu. Çünkü bu açık borsanın kendi yerel tokeniyle finanse edilmeye çalışılmıştı. Sam kendi sorunun fitilini ateşlemişti. İşler Sam için giderek daha da kötüleşiyordu. Sadece birkaç gün sonra Binance'in CEO'su Zhao Twitter'dan açıklama yaparak elinde bulundurduğu 530 milyon dolarlık TFX'e ait tokenleri satma kararı aldığını duyurdu. TFX'in CEO'su Sam'le Binance'in CEO'su Zhao arasında geçen bu gerginlik artık Twitter'a yansımıştı. İşte bu durum Sam için hiç iyi bir hamle olmadı çünkü Twitter'a yansıyan bu gergin ortam kripto para yatırımcılarını daha da endişelendirmeye başlamıştı. Binance'in çekilmesiyle birlikte müşteriler de çekilmek için birbirleriyle yarıştı. Çekilen paranın hacmi yaklaşık 6 milyar doları bulmuştu. Sam bu işlemleri geri getirmek için 72 saat boyunca mücadele etse de başarılı olamadı. Ardından Sam borsanın iyi olduğunu söylese de bu ne yazık ki 30 yaşındaki genç adamın son çırpınışlarıydı. Zaten bu açıklamasından sadece birkaç gün sonra aksini itiraf ederek likidite sorunları yaşadıklarını itiraf etti. Üstelik kripto para piyasası da hiç iyiye gitmiyordu. Böylece TFX'in ve dolayısıyla Sam'in çöküşü başlamış oldu. Artık FTT'nin değeri %32 düşmüştü. Buna rağmen 8 Kasım'da Sam Binance'in TFX'i satın alarak kurtaracağını söyledi. Bu haberle birlikte FTT'nin değeri bir kez daha yükselişe geçti ama Binance sadece bir gün sonra TFX'i satın almaktan vazgeçti. Yaşanan bu olaylar piyasada deprem etkisi oluşturmuştu. Bu haberler FTT'nin daha da düşmesine neden oldu. TFX'in ve Sam'in çöküşü artık kesindi. Tüm bu yaşananların sonucunda Sam Bankman-Fried net servetinin %94'ünü
o gece kaybetti. Tüm bunlar yaşanırken Sam için vazgeçmekten başka bir seçenek kalmadı. Sam önce uzun bir tweet serisi paylaştı. Paylaşımında TFX'in çöküşünü ve kaybettiği müşterilerini bir dizi yanlış tahmine bağladı. Bankayla ilgili hesaplarda ve likidite hesabı gibi konularda hata yaptığını söyledi. Ardından da iflas ettiğini duyurdu. TFX borsası da alım-satım işlemlerini durdurdu. Böylece bir başarı hikayesi daha kötü sonlanmış oldu. Şunu bilmek gerek ki hayat sadece yükselişten ya da sadece düşüşten ibaret değil. Yaşamın dalgalı bir seyri var. Bu da demek oluyor ki her yükselişin düşüşü, her düşüşün de yükselişi var. Genç yaşta büyük bir servet kazanan Sam bunun en iyi örneklerinden biri. Ama Sam tekrar yükselişe geçmeyi başarabilecek mi? Bunun cevabı sadece umutsuzluğu yenmesine ve atacağı adımlara bağlı. O son zamanların en merak edilen isimlerinden biri. Kripto paranın dahi çocuğu. Özellikle kripto borsasında adı sıkça geçiyor. Aslında onun hayatı için şu anda her ne kadar zirvede olmasa da zirveden dibe çöküş diyebiliriz. Çünkü kısa sürede milyarder olan bu genç adam 32 milyar dolarlık bir serveti bir gecede kaybetti.